Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere çarpma işlemi konusunu anlatacağım. Çarpma işlemini nasıl yapıyoruz, nelere dikkat etmeliyiz? Alıştırmalar üzerinde gösterdikten sonra birkaç tane de problem çözümü yapacağım. Hemen başlıyorum. Çarpma işleminde ben şöyle bir benzetme yapıyorum. Diğer videolarımda, diğer kanalımda anlattığım derslerde de öyle yapmıştım. Üstteki sayılar şimdi çarpma işleminde yerlerinde oturuyorlar. Bunlar sanki bir taksiye binen müşteriler gibi düşünüyorum. Ben koltukta oturuyorlar. Buradakiler de sürücü oluyor. Sürücüler müşterilerden ücretleri alıyorlar. Böyle bir benzetme yapıyorum. İlk önce tabii ki birler basamağından başlıyoruz. Ve şuradaki şoför konumunda olan 6 sayısıyla yukarıdaki ilk yolcu birler basamağındakini çarpıyoruz. Yani 6 kere 8 48. Burada şunu söylemek istiyorum. Çarpım tablosunu eğer ezberlerseniz 6 kere 8'in 48 olduğunu hemen bulabilirsiniz. Eğer ezbere bilmezseniz 8'er 8'er saymak zorundasınız 6 defa. 8, 16, 24 böyle hem zaman kaybedersiniz hem de sayarken bazen şaşırma ihtimaliniz var. O yüzden çarpım tablosunu öneriyorum. Neyse devam edelim. 6 kere 8 48 dedik ama ben buraya şimdi 48 bakın 2 tane rakamdan oluşuyor. E, Buraya bir kişi yazabilirim. Ne yapıyorum o zaman? Birler basamağındaki 8'i buraya koyuyorum. Elde var 4 diyorum. Şimdi bu 4'ü hemen götürüp diğer basamağa vermiyoruz. Şimdi toplama işlemi olsaydı verebilirdik. Herhangi bir sakıncası yoktu. Ama çarpma işleminde bunu bekletiyoruz. Şimdi şoförümüz yani 6 sayısı diğer yolcuyla çarpmasını yapacağız. Sonra bu eldeyi ilave edeceğiz. Devam edelim. 6 ile 4'ü çarpıyorum. 6 kere 4 24. Şimdi bunu ilave ediyorum. 24 4 daha 28. İşte çarpma işlemi bitti. Başka ücret alacak yolcu kalmadı. Cevap ne oldu? 288 oldu. Eğer ben bu elde olan 4'ü hemen verseydim burası 8 olurdu. 6 kere 8 de 48 çıkardı. Farklı bir sonuç olurdu ve yanlış olurdu. Yani çarpma işleminde elde olduğunda bunu bekletiyoruz. Çarpmamızı yaptıktan sonra ilave ediyoruz. Devam edelim. İkinci alıştırmada bu kez bakın 2 tane yolcu var üstte. 2 tane de şoför var. Şimdi ilk olarak birler basamağındaki şoför ücretleri alacak. Sonra diğer şoföre gelecek. Devam edelim. 4 kere 7. 4 tane 7 28. Kenara yazalım. 28'in 8'i. Elde var 2. 4 kere 6 24. Şimdi 2'yi ilave ettim. Ne oldu? 26. Yazdım. Şimdi diğer sayıyla başlıyorum. Yani 8 ile ilk önce 7'yi çarpacağım. Birler basamağını. 8 kere 7 56. 56'nın hatta şöyle kenara yazayım. 56'nın 6'sını yazacağım. Ama nereye? Bir basamak boş bırakacağım. Buraya yazacağım. 56'nın 6'sı. Bakın niye böyle yaptım? Çünkü 8 ile çarpma işlemi yapıyorum. 8'in olduğu basamaktan başlayıp sol tarafa doğru gideceğim. O yüzden bir basamak boş bıraktık. Devam edelim. Elde var bu kez 5. 8 kere 6 48. 5 tane de ilave ediyorum. 48 5 daha 53 oldu. İşte buradaki şoförün de ücretlerini yazdık. Şimdi bulduğumuz bu iki tane ücreti toplayacağız. 8 aşağıya, 6 6 daha 12, elde var 1. Şimdi bakın toplama olduğu için hemen verebilirim eldeyi. 3 oldu. 3 3 daha 6. 5 aşağıya. Cevap 5628 oldu. Diğer alıştırmaya baktığımızda bir tane şoför görüyorum. Bu kez 3 tane yolcu var. Hemen birler basamağından başlayalım. 7 kere 9 63. 63'ün 3'ü elde var 6. Bakın ne kadar kolay söylüyorum. 7 kere 9 63. Hemen çarpım tablosundan anımsadım. Öbür türlü bilmeseydim ezbere 9'ar 9'ar saymak zorundaydım ve bayağı uzun sürerdi. Devam edelim. Elde var 6 dedik. 7 kere 0 0. Ama 6 tane elde olduğu için o zaman A6 oldu. Onu topladık yani ilave ettik. Devam ediyorum. Diğer bir yolcu daha var. 7 kere 8 56. Elde yok. Bu 6'yı zaten vermiştik. Cevap 5663 oldu. Şimdi gelelim burada 3 tane yolcu var 2 tane şoför var. Hemen başlayalım sırayla. Kuralımız belli artık. 7 kere 6 42. 42'nin ikisi. Elde var 4. Bakın elde olduğunda hemen kenara yazıyorum dikkat ederseniz. Niye? Unuturum sonra. Siz de böyle kenara yazarsanız eldeleri unutmazsınız. Yani ya da elde 4 mü vardı, elde 3 mü vardı bazen şaşırabilirsiniz. Bakın yazınca hiç şaşırmıyoruz.
7 kere 2 14. Şimdi elde ilave ediyorum. 14 4 daha 18. 18'in 8'i. Elde var bu kez 1. 7 kere 5 35. Bir de elde 36. Şimdi yazabilirim çünkü 7 ile başka çarpacağım sayı kalmadı. Onun işi tamam. Sıra 4'te. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü. Elde var 2. Bakın 4'ün olduğu basamaktan. Yani bir basamak boş bırakıyoruz. 4 kere 2 8. 2 tane de elde var yan tarafta 10. 10'un sıfırı. Elde var 1. 4 kere 5 20. Bir de elde 21. Bu da tamam. Şimdi topluyoruz. 2 aşağıya. 8 4 daha 12. Elde var 1. Verdim şimdi. 7 0 daha 7. 3 1 daha 4. 2 aşağıya. 24.722 oldu. Devam edelim. Bir örneğimiz daha var burada. Böyle 3 yolcu ve 2 şoför olan. Daha sonra 3 tane şoför olacak. Ona geçeceğiz. 5 kere 3 15. Elde var 1. 5 kere 4 20. Bir de elde 21. Elde var bu kez 2. 5 kere 3 15. 2 de elde 17. Sıra 8'de. 8 kere 3 24. 24'ün 4'ü. Elde var 2. 8 kere 4 32. 2 de elde 34. Elde var 3 bu kez. 8 kere 3 24. 3 de elde 27. 2744 oldu buradaki sonuç. 8'in çarpmasından çıkan sonuç. Topluyoruz. 5 4 1 4 daha 5. 7 4 daha 11. 7 1 bir de elde 8. Yani 8 oldu. Bir de elde 9. 2 aşağıya 29.155 oldu. Şimdi son alıştırmamızı yapalım. Bakın bu kez 3 tane şoför var. Yine kuralımız aynı. Sırayla devam ediyoruz. 7 kere 6 42. Elde var 4. 7 kere 4 28. 4 de elde 32. Elde var 3 bu kez. 7 kere 2 14. 3 de elde 17. Şimdi ortadaki şoför. 8 kere 6 48. 48'in 8'i. Elde var 4. 8 kere 4 32. 4 de elde 36. 36'nın 6'sı. Elde var 3. 8 kere 2 16. 3 de elde 19. Şimdi diğer şoför yani 3 var çarpması yapılacak. 3 kere 6 18. 18'in 8'i. Bakın şimdi nereden başladım? 3'ün olduğu hizadan başladım. Yine bir basamak boş bıraktım. Demek ki her defasında bir basamak boş bırakacağız. Devam ediyoruz. 3 kere 4 12. Bir de elde 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 3 kere 2 6. Bir de elde 7. Bu da tamam. Ve şimdi topluyoruz. 2, 2 8 daha 10. Elde var 1. Verdim. Bu kez toplam olduğu için verebilirim. 8, 6 daha 14. 8 daha 22. 22'nin ikisi elde var bu kez 2. Buraya verdim. 3 oldu. 9 daha 12. 3 de burada var. 15 elde var 1. Verdim buraya 2. 7 daha 9. Cevap 95.202 oldu. Şimdi problemler. Çarpma işlemi ile ilgili nasıl problemler çok sık olarak karşımıza çıkabilir. İşte şu ilk örnekteki gibi bir problem çok sık karşımıza çıkar. Günde 36 sayfa kitap okuyan bir kişi 28 günde kaç sayfa kitap okur? Burada çarpma yapmamız lazım. 36 ile 28'i çarpıyoruz. 36 ve 28'i yazdım. 8 kere 6 48. 48'in 8'i elde var 4. 8 kere 3 24. 4 de elde 28. Şimdi 2 ile çarpıyorum. 2 kere 6 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2 kere 3 6 bir de elde 7. Topluyorum. 8. 8 2 daha 10. 10'un 0 elde var 1 verdim. Burası da 10 oldu. Demek ki 1008 sayfa kitap okurmuş. Diğer soru 586 sayısının 42 katı kaçtır? Bakın şu kadar katı kelimesi geçtiğinde çarpma işlemi uygulamamız gerekiyor. Yani şu sayının şu kadar katı. Böyle bir soru olduğunda 586 ile 42'yi çarpacağız. 2 kere 6 12. Elde var 1. 2 kere 8 16. Bir de elde 17. 17'nin 7'si elde var yine 1. 2 kere 5 10. Bir de elde 11. Şimdi sıra 4'te. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 8 32. 2 de elde 34. Elde var bu kez 3. 4 kere 5 20. 3 de elde 23. Ve topluyorum bulduğum sonuçları. 2, 7, 4 daha 11. 11'in biri elde var 1 verdim. 2, 4 daha 6. 1, 3 daha 4. 2 aşağıya. Demek ki cevap 24.612'ymiş. Şöyle problemler de çarpma işlemiyle ilgili çokça kitaplarda yer alıyor. 15 katlı bir apartmanın her katında 7 daire ve her dairede de 13 pencere vardır. Buna göre bu apartmanda kaç pencere vardır diyor. Şimdi ilk önce 15 katlıymış apartman.
ve 7 daire varmış her katta. O zaman biz ilk önce çarpıp daire sayısını bulalım. Kaç tane daire olduğunu. 7 kere 5 35, elde var 3. 7 kere 1 7, 3 de elde 10. 105 tane daire var. Ve her dairede 13 pencere var. O zaman 105 ile de 13'ü çarpacağız tekrar. 3 kere 5 15, elde var 1. 3 kere 0 0, elde var 1'di. 3 kere 1 3. 1 kere 5 5. 1 kere 0 0. 1 kere 1 1. Topluyorum 5 6 3. 1365 pencere oluyormuş. Son olarak biraz daha uzun bir soru var. Bir taksi bir günde saatte ortalama 93 kilometre hızla 6 saat yol alıyor. Bir kamyon ise bir günde 75 kilometre hızla 4 saat yol alıyor. 2 gün sonra taksi kamyondan kaç kilometre fazla yol alır diyor. İlk önce taksiyi hesaplayalım. Ortalama 93 ile yol alıyor. 93'ü yazalım. Ve bir günde ne kadar saat çalışıyor? Ne kadar gidiyor? Bu 6 saat. 6 ile çarpalım. 6 kere 3 18, elde var 1. 6 kere 9 54, bir de elde 55. 558. Bir de 2 gün diyordu değil mi? 2 gün sonra, yani 2 gün. 2 günlük miktarı da bulmam lazım. 558 ile 2'yi çarpalım. 2 kere 8 16, elde var 1. 2 kere 5 10, bir de elde 11. Elde var yine 1. 2 kere 5 10, bir de elde 11. Burada şunu da yapabilirdiniz sevgili öğrenciler. İlk önce 2 gün diyordu ya. 2 gün ile 6 saati çarpıp 12. 2 kere 6 12. Sonra bulduğumuz 12 ile 93'ü çarpsak yine aynı sonuç çıkar. Yani sonuçta bu 3 sayıyı çarpmamız gerekiyordu. Yani ilk önce bunları çarpmışız ya da ilk önce bu ikisini çarpmışız, fark etmiyor. Sonuçta aynı sonuç çıkıyor. Şimdi taksiyi hesapladık. Bir de kamyona bakalım. Günde 75 kilometre hızla gidiyor. 4 saat yolculuk yapıyor her gün. 4 kere 5 20, 4 kere 7 28, 2 de elde 30. Yani 300 oldu. 2 gün diyor. 300 ile de 2'yi çarpıyorum. 0, 0, 2 kere 3 6. 600 kilometre yol alıyor. Şimdi taksi bu kadar, kamyon bu kadar. Ne kadar fazlalık var? Ne kadar aralarında fark var? Hemen bulalım. 1116'dan 600 evet 600'ü çıkardığımız zaman buradaydı sonuç. 6 1 birden çıkmaz. 11'den 6 çıktı 5. Demek ki taksi kamyondan 516 kilometre fazla yol alıyormuş. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.